Herkese merhaba, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte daha önceden paylaştığım ama maalesef hak ettiği değeri diğer tariflerim gibi göremeyen o lezzetli tarifi tekrar paylaşıyorum. Bu sefer hazır yufka değil de kendi açtığım yufkadan yapıyorum. Bu son paylaşımım. İnşallah bu tarif güzel tutar da bu lezzetten kimse mahrum kalmaz diyorum ve hemen tarife geçiyorum. Öncelikle standart baklava hamuru hazırlıyoruz. Bunun için 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı ılık su, 1 yumurta, 1 yemek kaşığı sirke, 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı nişasta, 1 çimdik de tuz ekledikten sonra bütün malzemeleri karıştırıyorum ve ilk etapta 3 su bardağı una, yarım paket kabartma tozunu ekledikten sonra karıştırarak unumu kontrollü bir şekilde eklemeye devam ediyorum. Hamurumuzun kıvamı ele yapışan ve kulak memesinden bir tık yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Burası çok önemli. Bu arada bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer videomu beğenirseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olursanız çok mutlu olurum. Yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Beni yorumsuz bırakmayın inşallah. Bir de beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz eğer Rahma Baylan olarak aramanız yeterli olacaktır. Evet arkadaşlar, hamurumu yoğurduktan sonra kıvamını daha iyi hissedebilmem için masamın üzerine alıyorum ve bir kere yoğurduktan sonra üzerini kapatıyorum. Ortalığı toplayana kadar sadece 2 dakika bekledikten sonra tekrar yoğurmaya başlıyorum. Bu sayede hamurumuzun kıvamı çok çabuk şekilde hem pürüzsüz hem de kaliteli bir hamur olacaktır. Evet, hamurum dinlendi. Daha sonra hamur kesme aletiyle eşit parçalara ayırıyoruz ve her parçayı mandalina büyüklüğünde bezeler haline getiriyoruz. Bu tarif için 8 beze yapmanız yeterli olacaktır. Ben de öyle yaptım. 8 beze ayırıp geri kalan hamuru da buzluğa atıyorum ve daha sonra bu tarz tatlılar yapacağım zaman çıkarıp yapıyorum ya da üzerine biraz daha hamur yoğurup başka baklava türleri de yapılabiliyor kesinlikle. Hamur bozulur diye düşünmeyin. Kesinlikle hiçbir şey olmuyor. Bezelerimi servis tabağı büyüklüğünde açtıktan sonra bolca nişasta serpiyorum ve diğer bezelerimi yapmaya devam ediyorum. Bu arada bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer videomu beğenirseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Yorum yapmayı da unutmayın inşallah. Bir de beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz eğer Rahma Baylan olarak aramanız yeterli olacaktır. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi 8 bezemi açtım. Şimdi üzerini tepsiyle kapatıyorum ve vaktiniz varsa bir gece de bekletebilirsiniz. Ama yoksa 2 saat beklettikten sonra yufkalarımızı açmaya başlayabiliriz. Her baklava yapışınızda bu taktiği mutlaka unutmayın arkadaşlar. İlk etapta bolca nişasta serpiyoruz yufkamıza ve daha sonra kesinlikle serpmiyoruz. Daha sonra tekrar serpmek isterseniz eğer yufkalarınız kuruyabilir. Şimdi size hızlandırılmış şekilde göstereceğim. Kesinlikle nişasta serpmiyorum. Aynı zamanda da çok da güzel açılıyor ve kesinlikle yapışmıyor. Evet, gördüğünüz gibi yufkamı açtım. Bu büyüklükte olması yeterli olacaktır. Daha sonra tahinimi her tarafını çizgi şeklinde gezdiriyorum. Fırçayla yaymanıza gerek yok. Evet, tahini de gezdirdikten sonra ince çektiğim cevizimi de yine her tarafını çok fazla abartmadan gezdiriyorum. Daha sonra rulet yardımıyla yufkamı bu şekilde 4'e bölüyorum. Yufkalarımı 4'e böldükten sonra böyle bir ince oklavam vardı. Gördüğünüz gibi geniş tarafından oklavama böyle serbest şekilde sarıyorum. Yani çok fazla sıkı sarmaya gerek yok. Daha sonra iki ucu tutup ortada gördüğünüz gibi birleştiriyorum. Tatlımızın tabanı olması için bir miktarda bırakıyorum gördüğünüz gibi.
ve onu da iç tarafa alıp bu şekilde yuvarlak kuş yuvası şeklini veriyorum. Evet, tatlıları tepsiye de yerleştirdikten sonra diğerlerini yaparken hızlandırılmış şekilde tekrar göstermek istiyorum. Camideki toplantıya bu tatlıyı yapıp götürdüm. Gerçekten herkes hazır zannetti. Kim yediyse kesinlikle çok beğendiklerini ve keyifle yediklerini söylediler. Özellikle ben herkese birer adet tam yeter diye düşündüm ama maalesef yetmedi. Herkes ikişer ikişer yedi. Gerçekten çok lezzetli bir tarif. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Aynı zamanda da çok pratik bir tarif. Şimdi son yufkamı yapıyorum. Son yufkamı da 2 tane aldıktan sonra tepsim doldu. Geriye 2 tane kaldı. Bu her türlü artıyor. Yani 8 de yapsanız artıyor. 7 yapsanız bu sefer de eksik kalıyor. O yüzden kesinlikle 8 tane yapmanızı tavsiye ediyorum. Son olarak erittiğim tereyağımı biraz sıvı yağ katıyorum ve bu şekilde fırçayla poğaçaya yumurta sürer gibi her tarafına gezdiriyoruz. Kesinlikle baklavadaki gibi bol bol yağ dökmenize gerek yok. Tatlılarımı yağladıktan sonra önceden ısıttığım 180 derecelik fırına gönderiyorum ve ağır ağır pişiriyorum. Evet arkadaşlar, tatlımız fırında pişerken biz de şimdi kabak harcımızı hazırlıyoruz. Bu bildiğimiz normal kabak tatlısı oluyor. Ben nasıl yapıyorum onu size göstermek istedim. Evet, gördüğünüz bu kabağın kabuklarını güzelce soyduktan sonra dilimlere ayırdım ve tencereme alıp üzerine tam 3 su bardağı şekerimi ilave ediyorum. Bu aşamada şekerinin çok olduğunu düşünebilirsiniz ama bal kabağına şeker kesinlikle çok yakışıyor. Yani tatsız bal kabağı tatlısını ben sevmiyorum. Tam bal gibi olmak zorunda. Evet, tatlandırmak için 7-8 adet karanfil ve olmazsa olmaz 1 çay kaşığı tarçın ekledikten sonra kapağını kapatıyorum ve bir gece suyunun salmasını bekliyorum. Bir gece sonra bal kabağım suyunu gayet güzel saldı. Bakar mısınız, bolca oldu. Bu aşamadan sonra ocağımın altını yakıyorum ve sadece bal kabaklarım yumuşayana kadar pişiriyorum. Evet, gördüğünüz gibi yumuşadı gayet güzel. Bu aşamadan sonra yumuşayan kabaklarımı kenara alıyorum. Daha sonra geriye kalan şerbetimi kaynatmaya devam ediyorum. Bildiğimiz normal baklava şerbeti kıvamında olması gerekiyor. Burası çok önemli. Evet, gördüğünüz gibi şerbetimizin kıvamı oldu. Üzeri böyle köpük köpük olunca oldu demektir. Daha sonra şerbetimizin şekerlenmemesi için özellikle böyle yarım çay bardağının yarısı kadar kaynayan tatlımıza soğuk su ilave ediyoruz. Bunu baklava şerbetlerinde de yapabilirsiniz. Çok önemli bir detay. Şerbeti soğumaya aldıktan sonra diğer taraftan da kabak tatlımızın böyle yarım çay bardağın yarısı kadar krema ekleyerek püre haline getiriyorum. Bu aşamada kontrollü bir şekilde gitmenizi tavsiye ediyorum. Çok böyle cıvık olmaması gerekiyor. Evet, baklavalarımız fırından çıktı. Üzerine şerbeti gezdiriyoruz. Tatlımızın soğuk, şerbetimizin de biraz ılık olması gerekiyor. Evet arkadaşlar, şimdi tatlımızın en güzel aşamasına geldi. Tatlandırıyoruz. Şimdi bal kabağı püremi bu şekilde sıkma torbasına koydum ve baklavalarımın ortasını bu şekilde dolduruyorum. Evet, tatlılarımı doldurduktan sonra böyle çatalla da üzerine tahinle çizikler atıyorum. Ve en son aşamada da fıstıkla süslüyorum. Özellikle turuncu ile yeşilin uyumuna bayılıyorum. O yüzden bunu mutlaka yapın arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi tatlım bitti. Görüntüye bakar mısınız? İnanılmaz güzel görünüyor. Gerçekten muhteşem. Yani hem göze hem mideye hem damağa hitap eden bir tatlı. İnanılmaz lezzetli. Şimdi size çıtırtısını dinletmek istiyorum.
Ben bu tatlıyı daha önce hazır yufkadan da yapmıştım. O da çok güzel olmuştu. Onu da izlemek isterseniz eğer aşağılarda videosunu bulabilirsiniz. Tatlımda ama maalesef bazı tariflerim gibi bu da hak ettiği değeri göremedi. O yüzden bu son paylaşımım ve son şansınız olsun. Bundan sonra daha paylaşmayacağım. İnşallah güzel tutar da bu lezzetten mahrum kalmazsınız. Bir sonraki yeni ve farklı tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bir de bu aşamada heyecanlanıp tatlıyı eşimle de paylaşmak istedim ama maalesef bulamadım. Şansına küssün.